Evet efendim, 8'de sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Aybanu Gökçen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Hocam Bizler ne kadar deyiz. güzel bir enerji, pırıl pırıl bir enerjiyle geldiniz stüdyomuza. Muhteşemsiniz. Enerjidir. Enerjidir. Kesinlikle. İnşallah. Evet, tabii kalp damar cerrahisi deyince ilk akla gelen varisler oluyor. Bizim de etrafımızda böyle en sık gördüğümüz problemlerden biri. Biraz varisler üzerine konuşalım istiyorum. Konuşalım. Ben en çok varis konuşmayı seviyorum zaten. Harika, O konuyu çalıştım. harika, süper. Kadınların en büyük sorunlarından biri değil mi hocam? Kadınların da, Erkeklerin erkeklerin de, de aslında erkeklerin de. oldukça Kadınlarda ben yaygın. çok görüyorum. Belki o yüzden erkekler biraz daha kamufle edebiliyor ya da dert etmiyor ama Onlar biz dert kadınlar- etmiyorlar. Aslında Evet. Evet, onlarda dert da var. etmiyoruz. Bir de bu hani ince kılcallar falan erkeklerin kıllarının altında gözükmüyor ama biz görüyoruz tabii. Değil mi? Tabii biz biz de o yüzden kamufle kadınlarda ediyoruz kesinlikle siz daha iyi kamufle edebildiğiniz Evet. için kadınlarda Aynen. tabii çok daha fazla dert Evet. oluyor. O Evet yüzden hocam, varis nedir? Varis aslında toplar damarların genişleyip görünür hale gelmesidir. Evet. İşte o hani bizim kadınları estetik olarak rahatsız eden kılcallar da varis. Yeşil yeşil böyle uzun ince gördüğümüz birazcık daha dolgun olanlar da varis. Bir yandan da dışarıya doğru kabarık olup dışarıya doğru protüze olmuş, kabarıklaşmış, makarna gibi dışarıya doğru çıkanlar da varis. Aslında çok geniş bir spektrum. Daha ilerisinde de işte yaralar var, bileklerde renk değişiklikleri var. Böyle hani bir yerden ta oralara kadar gelen aslında bir dolaşım problemi varis. Evet, tabii kozmetikte bir sorun aynı zamanda değil mi? Kozmetik sorun kısmı işte üstteki o kılcallar vesaire onlar kozmetik ama aslında altta yatan genellikle dolaşımla ilgili bir problem oluyor. Çünkü variste kan kalpten çıkıyor, atar damarlar aracılığıyla aşağıya iniyor ama toplar damarlar aracılığıyla yukarı çıkması gerekiyor. Yukarıya götüren mekanizmada bir yerlerde bir bozukluk oluyor. O zaman da geriye doğru birikme oluyor. Buna biz işte reflü diyoruz, kaçak diyoruz, yetmezlik diyoruz. Ama sonuç olarak geriye doğru birikerek, geriye doğru kaçarak o damarları içerisindeki basınçla ve volüm yüküyle onların genişlemesine neden oluyor. Peki hocam, tabii ben yine aynı yerden devam etmek istiyorum. Kadınlar özellikle, kadınların en büyük dertlerinden biri varis ve kendi etrafımda da çok görüyorum bunu. Hem danışanlarımızda hem arkadaşlarımda, yakın çevremde işte varis tedavisi oldum ama işte geçmedi diye çok yakınanlar oluyor. O yüzden ben bir uzman olarak bu konunun en kıdemlisi olarak size sormak istiyorum. Varis geçer mi sahiden? Varis geçer. Peki. Geçer. Bunu Çok o kadar inanarak söylemek O kadar istiyorum net ki. bir şekilde. Şöyle, hatta bir hastanede çalıştığımda kapıya yazdırmıştım. Varis tedavi edilen bir hastalıktır diye pankart yapıp kapıma koymuştum. Çünkü gerçekten hastalar böyle düşünüyorlar. Varis geçer mi geçmez mi diye bir problem var. Varis geçer ama söylediğimiz şey altta yatan dolaşım problemi. İnce kılcallar zamanla hep artabilir. İşte yaşla artar. Genellikle kadınlarda gördüğümüz o estetik problem hep böyle ergenlikte gibi çıkar. Gebeliklerle artar. Menopoz dönemi de hormonların değişimiyle beraber bunlarda hızlı bir artış görebiliriz. Orası işin başka bir boyutu. Ama bunun geçebilmesi için aslında alttaki dolaşım problemini çözmek gerekiyor. Siz alttaki dolaşım problemini çözerseniz zaten yukarıdaki o kılcalları da ortadan kaldırabilirsiniz. Şöyle düşünmek lazım. Bir yetmezlik var, bir ağaç gibi. Ağacın bir gövdesi var ve ağacın gövdesinden yukarıya doğru, daha doğrusu bizim kasıktaki kaçaklardan bahsediyoruz genellikle. Buradan aşağıya doğru genişleyen, büyüyen bir ağaç düşünün. Ağacın gövdesi altta yatan ana damardaki problem. Dallar var, küçük dallar var, işte daha ince dallar var, yapraklar var. Yapraklar o gördüğümüz kılcallar. Şimdi sadece o kılcallara müdahale edildiğinde tabii ki geçmiyor. Çünkü gövdede bir problem varsa eğer ya da onu besleyen, onu dolduran ana dalda bir problem varsa bizim o dalı tedavi etmemiz gerekiyor. Orayı tedavi etmezsek istediğiniz kadar yaprak budayın, o zaman yeniden çıkacaktır. Yani bu yeniden çıktı, geçmedi, yine kaldı, işte daha kötü olduların altında biraz alttaki haritayı bilmemek, damar haritası diyoruz, venöz mapping diyoruz. O haritayı bilmemek ve o haritaya göre yol almamak geliyor. O yüzden temeli tedavi edersek varis geçer.
Şahane bir haber verdiniz aslında bize. Ekran başındaki izleyicilerimiz için de Aybanu Hocam muhteşem bir şeyde bulundu. Varis geçer dedi hocam. O zaman biz size inanıyoruz ve güveniyoruz. Kesinlikle varisin artık geçici bir rahatsızlık olduğundan eminiz. Ana damarla ilgili problemler geçer. Biz hep şunu söylüyoruz. 3 tane kriter var. Yani bir varis ameliyatından bahsediyorum. Gerçekten ciddi bir dolaşım probleminden bahsediyorum. Eğer siz kaçak noktaların, bir kaçak var dedik ya, kan aşağıdan yukarıya gidemiyor. Gidemediği yerlerde çalışmayan, işte kanın aşağıdan yukarıya gidebilmesi için pompa lazım. Pompa bizim kaslarımız. Kaslar pompaladı, geriye kaçmaması lazım. Damarların içerisinde kapaklar var ve bir sürü var. Bir tane, iki tane değil. Yol boyunca kalbe kadar o kapaklar sayesinde yukarıya çıkıyor. Bunların iyi çalışması lazım. Ne zaman ki o kapaklar bozuluyor, o zaman geriye doğru reflü oluyor. Şimdi bu reflü noktalarının hepsi Doppler ultrasonografi ile belirliyoruz biz. Bu reflü noktalarının hepsi ve reflünün yayılımı belirlendiyse, bunlara uygun bir ameliyat hepsine müdahale edildiyse ve iyi kateterler, gerçekten sonuçlarının iyi olduğu, dünya çapındaki kriterlere bağlı olan kateterler kullanıldıysa, o zaman o ameliyatın nüksetme ihtimali %1'dir. 0 değil, Tanrı değiliz. Ama %1'dir. %99 aynı bölgeden yeniden bir turunkal nüksü olmaz. Tekrar eden tek şey belki o kılcallardır. Onlar bizim hormon yapımızla alakalıdır. O yüzden de hani onlara çok yapılabilecek bir şey yok. Ama ana damar varisleri geçer. Evet. Tabii bu dönemlerde özellikle kişiye özel tedavilerden bahsediyoruz hep. Burada tabii kişiye özel varis tedavileri de çok ön planda olan tedaviler. Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Biz çok yıllar önce bunu kullanmaya başladık. Bu kadar kişiye özel kelimesi çok kullanılmıyordu henüz o zamanlar. Evet. Kişiye özel denmesinin sebebi venöz sistemin sizi çok şaşırtacak varyasyonlarla ortaya çıkması. Venöz sistem gerçekten bir kapalı su basınçları sistemidir. Bir yerlerden bir vana açılır. Vanada, yani su borularında bir kaçak olur ve o kaçağın su kendi yolunu bulur deriz ya, onun gibi bir şekilde vücudun herhangi bir yerine yayılır. Yani vücudun derken bacağın, işte kimisi böyle gelir aşağıya iner, kimisi yana gider, kimisi yandan arkaya gider, kimisi önden arkaya döner. Burada bir harita vardır. O reflünün, o yetmezliğin, o basıncın aşağıya doğru yansımasının getirdiği gidişatın bir yolu vardır. Bu yol herkeste farklıdır. O yüzden biz kişiye özel diyoruz. Bir yandan da herkesin bir vücut tipi var. Yani kimi insan zayıf, kimi insan zayıf, kimi insanın bacakları sütun gibi, kimi insanın bacakları lobüle, herkese uygun. Ayrıca insanlar, yani her hastanın mutlaka beraberinde taşıdığı, işte siz de biliyorsunuz, beraberinde taşıdığı ekstra işte şekeri, şusu busu gibi şeyler var. O yüzden birçok teknik var. Bizim varisle ilgili işte bakın her yerde bir şeyler anlatılıyor. Birçok teknik var ama o her tekniğin uygun olduğu bir hasta var. O yüzden kişiye özel varis tedavisi. O yüzden mesela işte glue yapıyor musunuz? Yapıştırıcı yapıyoruz. Ben hatta dalga geçiyorum, gülüyorum aslında. Her numarayı çekerim, siz merak etmeyin falan diyorum ama bu böyle bir şey değil. Önemli olan sizin vücudunuza hangisi uygun? Evet. Sizin yapınız, sizin işte beraberinde olan komorbiditelerinize hangisi uygun, onu belirlemek gerekiyor. Peki hocam, tabii halk arasında şöyle bir kanı var. Sanki böyle varis ameliyatları korkunç, tedavi şekilleri korkulabilir gibi. Ameliyatlardan sonra hemen ayağa kalkılabilir mi? Evet. Harikasınız yani, böyle her şey pozitif. Evet. Varis tedavisi tedavi edilebilir. Ameliyattan sonra hemen ayağa kalkılabilir. Evet, bunları pankartla asmak lazım polikliniğin önüne, değil mi? Ya şöyle, bir kere zaten teknoloji gerçekten çok gelişti. Bizim elimizde çok iyi araçlar var. İşte lazerler var, ışın kılıçlarım var diyorum ben bizim oğlanlara falan. Benim ışın kılıçlarım var, neler yapıyoruz biz falan. Şimdi eskiden, yani bu yetmezliğin oldu. İşte doktor bey siz de bilirsiniz. Yani büyük safenven, küçük safenven, yetmezliğin olduğu damarları biz cerrahi olarak çıkarıyorduk. Çıkartma biraz vahşi bir ameliyat. Yani kesiyoruz, biçiyoruz, çekiyoruz, çıkartıyoruz, kopartıyoruz. İşte etrafında hematomu, morluğu vesairesi çok daha fazla oluyor. Hala o ameliyatı yapıyoruz. Hiç kötü bir ameliyat değildir. Gayet de iyi bir ameliyattır. Ama
Onları artık çok daha ilerlemiş vakalarda yapıyoruz. Oralara gelmeden normal klasik varis ameliyatlarının zaten ön plandaki tedavisi, bizim guideline'larda, bütün literatürde de önerilen tedavisi işte endovenöz dediğimiz damar içi kapatma teknikleriyle yaptığımız ameliyatlar. Bunları zaten genel anestezi vermiyoruz. Spinal, epidural gibi belden uyuşturma gibi şeyler yapmıyoruz. Sadece hastayı biraz sedatize ediyoruz. İşte sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, müzik dinliyoruz. Ama bu arada lokal anestezi altında damarın içerisine işte kateter, artık ne kullanıyorsak, lazer mi, radyo frekans mı, glue mu, hangisini kullanıyorsak onu kullanıp etrafına lokal anestezi yapıp sonra da kateterle çekip çıkartıyoruz. Kateteri girdiğimiz yerden çekip çıkartıyoruz. Buradaki kesilerde 3 ila 5 milim arasında değişen çok küçük kesiler oluyor. Dikiş atmıyoruz. Ameliyattan hemen sonra hastaya genel anestezi ya da spinal anestezi vermediğimiz için hasta hemen ayağa kalkıyor. 4 saat sonra eve gönderiyorum. Akşamına istiyorsa yemeğini yapıyor, çocuğuna bakıyor. Sabah ameliyat edip akşam dans dersine giden hastam var. Akşamüstü aradı beni, hocam derse gidebilir miyim? Akşam dans dersine gitmekten söz ediyoruz. Evet. Muhteşem. Akşam gidebilir miyim hocam, çok iyiyim dedi. Yani işte bandaj rahatım hocam, çok iyiyim, gideyim ne olur, dersi kaçırmak istemiyorum dedi. Git kızım dedim. Gitti yani. Ertesi günü çok doktor arkadaşımı ameliyat ettim. Hepsini biliyorum. Ertesi günü gidip çalışmaya devam ettiler. Aslında normal iyi yapılmış bir varis ameliyatı, tekniklere uygun yapılmış bir varis ameliyatında ameliyattan sonra çok büyük ağrılar çekilmez. Tabii ki ufak tefek işte girdiğimiz yerler, çıktığımız yerlerin ufak tefek, yani elimiz kesilse aklımız elimizde oluyor. Ama bu hiçbir şekilde günlük aktiviteden sizi alıkoyacak bir ağrı, sızı, yatacağım, ayaklar havada bekleyeceğim, öyle bir şey yok. Evet, rutin hayatımıza aslında hemen ertesi gün devam edebiliyoruz. Evet. Peki hocam, verdiğiniz çok kıymetli bilgilerde hele kadınlar için, ben yine kadınlar için diyorum. Ben umut var diyorum. Yaza mini etek. Kesinlikle. Şimdi artık değil mi bahar dönemi, yaza da yaklaşmak üzereyiz. O zaman inanıyorum ki birçok kadın zaten erkek de olabilir ama işte erkekler kamufle edebildiği için kadınlar kapınızı çalacaktır mutlaka. Erkekler de gelsin. Onlar da çok ileri oluyor. Evet. Çok ileri oluyor. Atlıyoruz çünkü atlıyoruz. Evet, atlıyorsunuz ve o yüzden de daha ileri safhalara geliyor. Peki, verdiğiniz çok kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Evet efendim, 8'de Sağlığın bugünkü konuğu kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Aybanu Gökçen'di. Kadınların korkulu rüyası olan, erkeklerin de ama özellikle kadınların varis tedavilerinden söz ettik. Tedavi şekillerini konuştuk ve kişiye özel varis tedavileri nelerdir? Bunlar üzerine sohbet ettik. Verdiği çok değerli bilgiler için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. 8'de kalın, sağlıkla kalın efendim.